Baskın var. Vallahi çok kötü oldu. Gelebilir miyiz? Elektrik videosuna döndü. Burada biri daha var. Merhaba. Merhaba, ben Türkçe biraz konuşuyorum. Biz de biraz konuşuyoruz, sorun değil. Merhaba, ben Berat. Buraya hazırlık eğitimi için geldim. Bir sonraki eğitim pilotaj olarak düşünüyorum. Здравствуйте. Здравствуй. Ya. Burası da Çinli arkadaşların odası. Genelde erkek öğrencilerle karşılaşıyorum da ben. Kız öğrenci var mı? Birkaç tane var. Çok fazla yok. Hani benim tanıdığım 3 tane var. Master'da çok fazla var. Merhaba, ben Efe. Hazırlıkta okuyorum. Seneye de inşaat mühendisliği bölümünde Tam yerindesin. İnşaat mühendisi. Evet. Ondan sonra burada bir inşaat şirketinde kalırsın abi. zaten Trabzonluyum. Müteahhit var mı ailede? Var. 4 amcam da müteahhit. Şimdi de kızların odasına bakacağız. Bizim kerataların odalarından daha topludur. 10 günahınızı almışım ben. 3 Çinliyle kalıyorsun burada. Evet, 3 Çinli. Elektronik, nano elektronik okuyacağım. Şöyle gösterebiliriz istersen. Eksi 7 hissettim. Evet, eksi 7 derece şu an hissedilen ve arkadaşlar bizim için sağ olsunlar hepsi dışarı çıktılar. Üniversite öğrencisi arkadaşlar ya da üniversite okumayı hayal eden, planlayan arkadaşlar. Bu videoda size Rusya'daki bir öğrenci yurdunu göstereceğim. Rusya'nın Petersburg şehrindeki Politeknik Üniversitesi'nin yurtlarından birisine geldim. Eğitim danışmanlığı yapan bir şirket olan Sky Education'ın Rusya'daki sorumlusu olan arkadaş şimdi beni yurda alacak. O içeriye izin istemeye gitti. Eğer izin alabilsek yurda gireceğiz ve size çocukların kaldığı odaları, banyolarını, çamaşır yıkadıkları yerleri, kısacası yurdun her yerini mümkün olduğu kadar, çekebildiğimiz kadar hepsini çekmeye çalışacağız. Открывайте дверь. Здрасте. Документ какой-нибудь. Пожалуйста, проходите. Giriş katı galiba. İkinci kata çıkacağız. Divesi David A 209A'da bizim öğrencilerimiz. Merhabalar. Bize nereleri gösterecek? Şimdi öğrencilerimize baskın yapıyoruz. Haberleri yok değil mi geldiğinizden? Haberleri yok. Hiçbirinin haberi yok geldi. Bu daha güzel oldu. Gerçekten İnşallah baskın videosu. yerlerindelerdir. Bir de o da var. Bakalım gidiyoruz şimdi odalarına. Çocuklar yazmışlar. Lütfen ayakkabınızla girmeyin. Merhabalar. Merhaba. Baskın var. Vallahi çok kötü oldu. Gelebilir miyiz? Kamerayı kapatayım mı? Elektrik videosuna döndü. Hayrettin Petersburg versiyonunu çekiyoruz. Uyuyan kim? Ayakkabıları çıkartıyor muyuz? Şey mi, şekil olsun diye mi aslında? Yok normalde o. Tolerans göster. Size bir şeyler getirdik. Birer çok fazla vaktinizi almayacağız. Halinizi hatırınızı soracağız. Bir çayınızı için. Burada biri daha var. Merhaba. Sandalyeyi uzatsana. Normalde bu oda kaç kişilik? Şu an 2, 4, Kusura bakmayın ya böyle hazırlıksız. daha iyi oldu. Biz zaten hazırlıksız yakalayalım böyle geldik. Hani insanlar da bunu merak ediyor zaten bekle. Çünkü önceden haber versek. Nereden çıktınız? O yüzden fazla oyalamayalım yani. Adamların kendi işleri, planları vardır. Tatil günlerini zehir etmeyelim. Öyle şu an çok kötü duruyorum. Ben bir hazırlansam olur mu? Ne kadar sürer hazırlanma? 15 dakika yani fazla. Bekleriz, sorun değil. Kimle başlayalım? Sol baştan başlayalım değil mi? İsim neydi? Merhaba, ben Kürşat. Kürşat merhaba, hoş geldin Petersburg'a. Ne kadardır buradasın? 2 aydır buradayım. Nasıl, memnun musun? Gelmeden önce biraz araştırmıştım. Şu an her şey güzel yani memnunum istediğim gibi. Hazırlıktan sonra ne okumayı planlıyorsun? Diş hekimliği. Diş hekimliği. Bu arada diş hekimliğinin şey var mı bizde? Yani diş Denklik. hekimliği burada denklik mevcut fakat şöyle bir durum var. Eğer üniversite tercih edecekleri üniversite ilk 500'de ilk 1000'de yer almıyorsa bazı kriterlere sahip bu. Denklik şu şekilde var. Şartlı denkliğe tabi oluyorlar. Yani çocuklar mezun olduktan sonra Türkiye'de YÖK sınavına giriyorlar ve 100 üzerinden 40 net yapmaları gerekiyor. Lakin bu üniversitenin şayet zaten bizim de Milli Eğitim Bakanlığı'ndan burslu okuyan birçok öğrencimiz var. Burada var mı bilmiyorum bizden. Şu an Kemal var, diğer birkaç öğrencimiz var. Bu öğrencilerimiz mesela direkt denklik sahibi oluyor. Zaten devlet buraya gönderiyor. Mesela St. Petersburg Devlet Üniversitesi'nde okuyacaksa bir öğrenci denkliğini alıyor. Burada Pavlov Üniversitesi var. Pavlov Üniversitesi
Rusya'nın en iyi ikinci Pavlov'daki bu ya tıp akademisi, Rusya'daki Pavlov Tıp Akademisi Rusya'nın en iyi ikinci tıp alanında üniversitedir. Fakat maalesef Türkiye'deki kriterlerde YÖK'ün ilk 1000 listesinde yer almıyor yani bu üniversite. Bu üniversiteden de mezun olsanız denkliğinizi alamazsınız. Ama dediğim gibi denkliği olan tıp akademileri için ben size birkaç alternatif sayayım. Hem de gençlerimiz buraları araştırsınlar şayet alternatif arayanlar. Moskova'da Rusya Halkların Dostluğu Üniversitesi. Buranın denkliği var. Moskova'daki devlet üniversitesi, zira ilk yüzde olan bir üniversitedir dünya sıralamasında. St. Petersburg'daki buradaki mesela devlet üniversitesinin direkt olarak denkliği mevcut. Onun haricinde de Kazan Federal Üniversitesi. Bu üniversitelerin dışında direkt denklik alabilecek bir üniversite söz konusu değil. Başka üniversiteyi tercih edecek öğrenciler ise dediğim gibi mezun olduktan sonra öğrenci dosyalarını YÖK'e onlar takdim ediyorlar. YÖK de şartlı denkliğe tabi tutuyor. Yani şartlı denklik sınav şartı. STS sınavı, seviye tespit sınavı açılımı. Seviye tespit sınavına giriyorlar. 100 üzerinden 40 net yapıyorlar. Yurdun ücreti ne kadar arkadaşlar? Ben 6 ay için 24.800 gibi ücret ödedim. 24.800'de hemen çevirmek gerekirse 6 ay $400'a yakın bir ücret oluyor. Yani yıllığa vurduğunuz zaman $800-900 bir rakam olacaktır. Ya, bu. aylık herhalde $80 falan yapıyor galiba. Aya vurduğunuz zaman. $80 civarında yapıyor. Yani bu yurt için bence iyi yani. Bu yurt en iyi yurt zaten. Bu arada benim bir tane daha önce başka bir yurt gezdim de. Evet, burası otel gibi geldi gözüme içeri girerken orayı gördükten sonra. Hazırlıktan memnunum. Yani dersler ağır. Yani matematik, fizik, kimya alıyorum. Bir de Rus dili. Her şey güzel. Teşekkür ederiz. Merhaba. Merhaba, ben Türkçe biraz konuşuyorum. Türkçe biraz konuşuyorsun, biz de biraz konuşuyoruz. Sorun değil. Çok anlamıyorum. Hangi bölüm okuyacaksın? Lingüistik, Dil bilimi. dil bilimi. Türkmenistan'da mı? Evet. Türkmenistan'dakilerin bizden farklı mı şeysi? Türkiye Cumhuriyetleri, Türkmenistan, Özbekistan. Onların alımları daha kolay. Rusya üniversitelerine kabulü daha kolay. Eski Bizim Sovyet. Türk öğrenciler gibi ücret ödüyor mu? Aynı onlar daha. Onların fiyatları daha uygun. Türkiye'ye gittin mi hiç daha önce? Hayır. Türk dizilerini izliyor musun? Serial. Evet. Hangisi? Hercai. Teşekkür ederiz. Şöyle sıradan gidelim. Merhaba. Merhaba, ben Ömer. Ömer merhaba. Ne okuyorsun? Ben makine mühendisinden mezunum Türkiye'de. Burada master yapacağım makine mühendisliği alanında. Hazırlık okuyorsun. Nasıl gidiyor hazırlık? İyi, eğlenceli gidiyor ya. Rusça Öğreniyorum. ile nasıl karşılaştın? Zorluyor mu seni? Ya gelmeden önce bir ay falan bir özel ders almıştım. Onun dışında evet, biraz zorluyor. Burada da özel ders almayı düşünmüyorsun. Yetiyor mu o şey? Yetiyor. Hazırlık yetiyor değil mi? Yetiyor hazırlık. İklim nasıl? Gerçi daha yeni iklimle karşılaşıyorsun. Benim Kar için yeni yağdı. sıcak. Hangi şehirden geldin? Adana. Adana. Bayağı zorlanacaksın. O kadar söyleyeceğim. Bir şey değil. Ben hiç zorlanmıyorum. Arkadaş Mersin'de o da aynı şekilde zorlanmıyor. Abi siz 40 dereceden güneşe ateş ederken gelip de burada nasıl zorlanmıyorsunuz? Eksi 50 var. Yani bana garip geldi gerçekten. Bize de garip gelen biz yanıyoruz daha çok. Var mı Rusya'da eğitim almak isteyenlere, arkadaşlara bir önerin ya da şikayetini söylemek istediğin bir şey? Korkmalarını gerektirecek bir şey yok hiçbir şekilde. Gelirken aklında soru şartı ne vardı mesela? Tek şu vardı. 13. yurt mu gelecek buna mı? Başka yurt mu Hangi gelecek? yurtta kalacağım değil mi? Yani kendimi 13'e alıştırıp bunu bekledim. Hani tek oydu. Başka bir şeyim yoktu yani öyle çekincem. Teşekkür ederiz. Seni tanıyalım. Merhaba, ben Yusuf. Merhaba Yusuf. Sen ne okuyorsun burada? Ben yine Rusça hazırlık okuyorum ama yüksek lisans için geldim ben de buraya. Bölümün? Bölümüm uluslararası iş geliştirme olacak burada. Hazırlık sınıfından sonra uluslararası ilişkiler bitirdim Türkiye'de de. Hangi şehirdeydin? Kırklareli'de. Kırklareli'nde. Üniversite hangisiydi? Kırklareli Üniversitesi. Kırklareli Üniversitesi. Rusça biraz hani zor bir dil ama bizim gramatiğe de benzediği için biraz hani alışıyorsun yavaş yavaş. Hani şu an zorluyor hala ama geçiyorsun zorluğunu ya. Öyle diyeyim ben. Şehri nasıl buldun? Şehir çok güzel ya. Avrupa'yı bir şehir. Yani merkeze gidiyor musunuz? Ne kadar gidiyorum ya, ben çıkıyorum. En çok çıkan benim herhalde arkadaşlar arasında burada. Şehirden çok nereyi beğendin mesela? Ya Nevski meydanı çok güzel. Cidden hani böyle bir yürüdüğün zaman böyle bir huzur veriyor insan içine. Teşekkür ederiz. Yani, merhaba. Merhaba, ben Berat. Buraya hazırlık eğitimi için geldim. Bir sonraki eğitim pilotaj olarak düşünüyorum. Pilotaj? Aynen. Havacılık Üniversitesi var. Pulkova'nın yanında. Havacılık Üniversitesi. Orada işte eğitim alacağım.
Burada eğitim bitirdikten sonra dünyanın herhangi bir yerindeki havayolu şirketinde çalışabiliyor mu? Evet. Tüm dünyada geçerli oldu. Tüm dünyada geçerli. Çok güzel. Pilotaj eğitimi zaten bu şekilde Murat Bey. Pilotaj eğitimi uluslararası geçerliliği var. Yani dünyanın neresinde okursanız okuyun. Fakat onların işi zor. Yani gencimizin işi, ben zaten kendisiyle daha önce görüştüm. Pilotaj okumak öyle basit bir olay değil. Her baba Yani yiğidin harcı değil tıp yani. falan da değil yani ben. Açık konuşayım. 3. ve 4. sınıfta onların toplamda 150 saat Uçuş mu pratik yapması gerekiyor? uçuşları olacak havada. 150 saat. Yani tabii ki hocanın yanında vesaire ama hani ben yapamazdım şahsen. Herhalde okulu bitirdikten sonra havada kaparlar seni o kadar havada uçtuktan sonra. Yani buraya gelecek arkadaşlar da korkmasınlar. Yani Rusya'ya kafalarına fazla takmasınlar. Zaten eğer çok zorlanırlarsa bizim danışmanımız var, Kemal abi sağ olsun. Evet, Bize Kemal abi çok sağ yardımcı oldu. Gönüllü olaraktan işte zorlanmış. Öğrenci mi o burada? Evet. O bizim buradaki başkan, öğrenci başkanı. Bu öğrencilerin Kendisi de öğrenci değil mi? kendisi de burslu öğrenci. Burslu öğrenci. Öğrenci. İşte sağ olsun zorlandığımız konularda bize gönüllü olarak ders anlatıyor pazar günleri. İşte bir sıkıntımız olduğu zaman yardımcı oluyor bize. Yani hiç o yüzden akıllarında bir soru işareti kalmasın. Yardımcı olan herkes var burada. Eren Bey'e de teşekkür ediyoruz. Kariyer planın ne? Okulu bitirdikten sonra ne yapmak istiyorsun? Aslında Aeroflot istiyorum ama Rus vatandaşı istiyor Aeroflot. Belki olursun nerede? Yani işte Aeroflot olursa, olmazsa da Katar ya da Emirates düşünüyorum. Lufthansa. Yok. Lufthansa'yı düşünmüyorum. Başarılar dilerim sana. Umarım her şey istediğin gibi olur. Yani dediğim gibi akıllarında soru kalmasın. Burayı kesinlikle tercih Senin var mıydı etsinler. peki sorun? Mesela Ya- Türkiye'de hiç daha önce okula başlamadan önce Rusya'ya gelmiş miydin? Seyahat, Ya- turistik amaçlı falan Yok, gelmiş miydin? gelmedim. İlk defa hani Okul okul için için geldim. Ama çok bir şey yok. Sadece yurt olayını fazla hani şey beklemesinler. Güzel bir şey beklemesinler. Yalnız burası güzel. Fena değil mi? Aynen, bu yurt Bu yurt güzel yani. Şansla alakalı. Hani mesela bizim bir arkadaşımız vardı. Hani biz hepimiz buraya geldik. O İMOP'a gitti mesela. Yazık. Öyle olabiliyor. O yüzden fazla yurt şeyini yüksek tutmasınlar. Çıtayı alçakta tutarsanız Aynen değil mi? öyle. Herhalde hayal kırıklığına uğramıyorsunuz. Hayal kırıklığına uğramazlar. Çıtayı alçak tutsunlar. Peki teşekkür ederiz. Sizi Merhaba, tanıyalım. ben Dilara. Merhaba Dilara. Buraya tıp okumak için geldim. Şu an hazırlık öğrencisiyim. Ne diyeyim? Hani gelebilirler yani, korkmasınlar hiçbir şeyden. Her şey zamanla aşılıyor, alışılıyor çünkü. Onun dışında benim zaten Trabzon'da, yaşadığım şehirde gelmek isteyen çok arkadaşlarım var. Hani onlara da diyorum gelin, alışıyorsunuz bir süre sonra. Sadece çok soğuk. Soğuğa biraz dikkat etsinler. O kadar. Bir de danışmanlarının Kemal abi gibi biri olması lazım. Çünkü gerçekten her konuda yardımımıza koşuyor. Hani her konuda bizim yanımızda duruyor. Şöyle hani dil bilmediğim için ben bu kadar yardım alacağımı düşünmüyordum. Hani daha az bir yardım bekliyordum. Her konuda yardım olmaz diye düşündüm. Ama her konuda yardım aldığım için hani hiçbir problem yaşamadım geldiğim günlerde. Onun dışında evet, Berat'ın da dediği gibi yurdu güzel beklemesinler veya şey yapmasınlar. Çok küçük dolap sıkıntısı yaşamıştım ilk başlarda. Onu da hallettik, odamı değiştirip. Şu an her şey yolunda, güzel alıştım. Genelde erkek öğrencilerle karşılaşıyorum da ben. Kız öğrenci var mı? Kız öğrenci şöyle, Türk kız öğrenci. Birkaç tane var. Çok fazla yok. Hani benim tanıdığım 2-3 tane var. Master'da çok fazla var. Hazırlıkta 1-2 tane galiba. Master için genelde tercih ediyorlar. Master'da çok fazla var. Onları da ben çoğunu tanımıyorum hani. Benim yaşıtım, dengim yok burada. Öyle. Var mı söylemek istediğim şey? Hayır, teşekkür Teşekkür ederiz biz de. Merhaba, seni tanıyalım. Merhaba, ben Efe. Hazırlıkta okuyorum. Seneye de inşaat mühendisliği bölümünde Tam yerindesin. İnşaat mühendisi. Evet. Ondan sonra burada bir inşaat şirketinde kalırsın abi. Zaten Trabzonluyum. Müteahhit var mı ailede? Var. Trabzon 4 amcam da müteahhit. Kardeşiz biz. gençlere Kimle? Dilara. Dilara ile kardeşsiniz. Evet. Biriniz tıp, Abi. biriniz inşaat okuyorsunuz. İkiniz aynı dönemde geldiniz değil mi? Evet. O zaman fazla zorlanmıyorsundur. Sonuçta kardeşim burada. Öyle olmuyor mu? Öyle olmuyor. Neyse fazla o zaman ben karıştırmayayım. Hedefin ne? Hedefim 4 yılına üniversiteyi bitirdikten sonra 4 yılına bir şirkette çalışmaya başlamayı düşünüyorum. Onun Burada mı? ardından Türkiye'de mi? burada. Burada. Onun ardından Türkiye'de de dönebilirim, burada da kalabilirim. Tamam, zaman gösterecek. Evet. Senin peki korkuların var mıydı? Rusya'ya gelmeden önce. Daha önce gelmiş miydin? Turistik Hayır, seyahat falan gelmedim. dememiş. İlk defa okul için Okul için geldin. gelmiştim. Var mıydı çekincelerin? Vardı. Neydi mesela? Soğuk. Bir de insanların bana böyle daha Soğuk davranması mı? soğuk davranmasından korkuyorum. Ona zamanla alışırsın çünkü Ruslar genelde tanımadıkları insanlara soğuk dururlar. Bir de diyeceğim, cidden korkmasınlar, bütün arkadaşlarımın dediği gibi. Alışacaksınız. 2 ayda sürebilir, 3 ayda sürebilir. Ama kişiden kişiye göre değişebilir bu durum tabii ki de. Nasıl yurdu? Beklentimi düşük tuttuğum için güzel.
Senin bu ekip, buradaki kadro iyi yani fazla... Buradaki kadro iyi Murat Bey ama daha maalesef sizin de daha önce galiba geçen yıllarda bir video çekmiştiniz. Evet çekmiştim o diğer o üniversitenin yurt diğer maalesef yurdunda. kötü ama şuradan da müjdeyi verelim. Biz bu üniversiteyle artık anlaştık. Bir dahaki yıl bizim o yurtta hiçbir öğrencimiz kalmayacak. Biz 30 kişilik yer aldık bir dahaki yıl için. Öbür yurtta mutfak ayrı bölümdeydi. Burada nasıl? Koridordaki herkes mi kullanıyor? Evet, bu ikinci bütün kattaki odalar mı? herkes. Yani İkinci kattaki herkes. Koridorda 3 tane mutfak var. 2 başta bir de ortada. Bütün koridor onun Bakalım mutfağa bir. Kim göstermek ister bana? Gidelim şöyle beraber gidelim. Çinli arkadaşlarımızın odası. Burada lavabo var. Orada da banyo duş alınan yer var. Dolu şu an. Çocukların banyosu burası. Lavabo şu an. Fena değil. Bizler de komşularımız. Bunlar da komşularımız. Çinli. Ben Yusuf sen gelsene. Benim İngilizcem yetmez. Hello guys. We want to take a video of you guys from our agency. Yeah, say hi in your language. Здравствуйте. Ya. Burası da Çinli arkadaşların odası. Hepsi Çin, dördü de Çinli değil mi? Evet, dördü de Çinli bu arkadaşlar. Şeyler güzelmiş ama. Aradan karakterler. Spasiba. Dersidan ya. Bulaşıklar? Bulaşıkları buraya giriyoruz. Elde? Makine yok mu? O kadar. Zor değil mi elde bulaşık yıkamak? Var ya. Bulaşık daha kolay. Yiyorsun direkt yıkıyorsun. Çalışma masalarımızda yemek yiyoruz. Ne var? Ocak var. Şey var, mikrodalga var. Fırın yok ama değil mi? Fırın yok. Neyse en azından yeter ya. Yapıyor musunuz yemek? Hep herhalde dışarıdan yemiyorsunuz. Yemek yapıyoruz. dışarıdan yemiyoruz. Ev yemeği. Bir de bu yurdun konumu çok iyi. Yakında market var burada. Metro. Metro yakın, şurada, evet. metroya yakın. Yemek yerleri olsun. Eczane de var. Okul yakın mı buraya? Okul 15-20 dakikaya yürüme mesafesi. O da hani Zevkli oluyor yürümekte. Yoğunluk falan oluyor mu mesela okuldan Bazen geldiğinizde? Çinlerden saatlere dolayı. göre değişiyor. Okuldan çıkış saatlerine göre. Yani, yoğunluk ona göre değişiyor yani. Okul çıkış Gece geç saatlerine. saatlerde de yaptıkları oluyor mesela. Hafta sonu özellikle hani hafta sonu olduğu için öğrenciler biraz daha geç yatıyor. Geç yattığı için hani 12'de olsun, gece 1'de olsun hani yemek yapan öğrencileri de bulabiliyoruz burada. Hadi yurdu gezdirin bana ya. Başka yerleri de gösterin. Benim odam var. O tarafa gidebiliriz. Herhalde seninki daha derli topludur. Benim odam daha geniş ama arkadaşlarım uyuyor olabilir. Spor Bir salonu de var. odaların büyüklüğü, küçüklüğü Orada bakalım. değişiyor. Bir saniye. Zaten yeni yok. Çinlilerle birlikte kalıyor mu? Lavaboda. Giremeyiz. Ama şurada da işte... O da arkadaşların Türk mü? Yabancı da var mı? Çinli. Hepsi Çinli. Hepsi Çinli. Evet. Kız İğrenç şeyler yiyorlar mı? çok kokuyor oda ya. İğrenç Ama şeyler ya ben... Yemek konusunda ben söyleyeyim hani ben de biraz ön yargılıydım ama o ön yargıyı kırıyorsunuz burada. Ne abi böcek yiyenin nesini ön yargısınız? Hayır yemekleri gerçekten yemekleri lezzetli. cidden güzel hani farklı farklı bol bol tatları acıyorlar bir de hani birleştirebiliyorlar cidden hani baharatla. kötü kokuyor ama cidden çok lezzetli yemekleri var. Gerçi Çin'deki burada böcek falan bulamıyorlardır herhalde yemek Yok için. burada Muhtemelen. buluyorlar ya. Buluyorlar mı? Tavuk midesi Ama falan şunu yaptılar. da eklemek istiyorum ben hani ne zaman odalarına gitsem genelde bir hediyeyle çıktığım için yani bilmiyorum ben sevmeye başladım Çinleri galiba. Yok o konuda iyiler. Hani kötü bir anlaşmazlık yok ama dediğim gibi hani odanın içinde kendi ocakları var. Onda yemek yapıyorlar, pilav yapıyorlar falan. Mutfakta yapsınlar izin verme. Odada yapıyorlar O onlar. her şeyi odada yapıyorlar. Hani Bulaşıkları yemek- olsun. Yok bulaşıkları, banyo Makine. Mesela bulaşıkları Evet. yemekleri bittikten sonra yemek Tuvalete artıkları atıyorlar. tuvalete falan döküyorlar. Biraz zorluk çekiyorsun o Ne yüzden. çekiyorum ama Kokuyor. benimkiler yine en iyisinin kötüsü. Hani Biz çok memnunuz kötü ya bizim değil. karşı oda Çinliydi gördüğünüz Çinli arkadaş da hepsi onların. Ben Onlar de- iyi ya genelde biz memnunuz onlardan. Sınıfta da Çinliler var. Benim onlar sınıf arkadaşım. Benle birlikte matematik, coğrafya, bir de sosyoloji dersine giriyorlar. Odanın içine giremeyebiliriz. Lavabolar bu şekilde işte. Bu koridor sadece kızların odalarının olduğu koridor mu Hayır, yok? sen şöyle odalar iki kız kalıyor. Ha, Karşılıklı koridorda ama kızlar. karışık koridor. Koridorlar karışık katlar. Akşam 12'de geldin girebiliyor musun içeri? Evet girebilirsin. Evet. Profesör Zaten varsa orada elektronik kart veriyorlar size hani geçiş için. Ha, aşağıdaki Hiç turnike için. uyandırmadan evet aşağıdaki Güvenlikle alakan yok o zaman. Sen Güvenlikle okuduğun geçiyorsun. Güvenlikle alakan geldiğinde ilk bir ay içinde oluyor. O da sana O da kart elektronik veriyorlar. kartın Gösterip çıkmadığı için hani geçmek Gecenin üzere. ilerleyen saatlerinde güvenlik o dış kapıyı kapatıyor mu? Hayır. Yürü Hayır. çık Hayır içeri. hayır O hayır. kapı Genel- 7-24 açık. Şimdi burada bazı yerlerde şöyle bir durum var. Gece mesela 1'den 2'den sonra güvenlik varsa içeride dış kapıyı kapatıyor. Hani geldiğinde Sabah uyandırman 7'de, gerekiyor. sabah 7'de girdiğim olmuş benim. Öyle bir sıkıntı yoktu yani. Şimdi de kızların odasına bakacağız. Sanırım bizim kerataların odalarından daha topludur. Diyeceğim de yok burada dağınık var. Onun günahınızı almışım ben. Harbiden. Şöyle bir bakalım yeter. Burası senin odan. Şurada yemek yapıyorum. Burada yapıyorlar.
Sen 3 Çinliyle kalıyorsun burada. Evet, 3 Çinli. Senin yatağın hangisi? Orası. Allah yardımcın olsun. Teşekkür Güzel ederim. oldu da seninki daha dağınıkmış. Ben daha derli toplu bir yer bekliyordum. Yok, bizim odamız daha dağınık. Eylül'de mi geldiniz? Evet, Biz de Eylül'de Eylül'de geldik. Yani siz daha yılın sonuna geldiniz. Asıl şehrin güzel zamanını göremediniz o zaman. Maalesef. Artık önümüzdeki yaza, ilkbaharda, Mayıs ayında şehri daha çok seversiniz. Biz yılbaşını da göremeyeceğiz bu sene. Yılbaşına Türkiye'ye mi gidiyorsunuz? Evet. Ben buradayım dediğim gibi Moskova. Yılbaşını fazla da tavsiye etmem zaten. Biraz şey geçiyor. Ya hani tamam şeyler, kafeler, restoranlar, klaplar falan full her yerde. Dışarısı bomboş yani. Yani yılbaşının ertesi günde falan insan çok canı sıkılıyor. Ben bir yılbaşına kaldım da burada. Pişman oldum açıkçası yani. Hani yılbaşı gecesi güzel ama sonrası böyle mi? Spor salonu bu tarafta. Sonrası sıkıcı. Asansörün yanında. Здравствуйте. Var mı içinizde gelen ara sıra salona? Ben geliyorum Ben ya. de geliyorum arada sırada. Yoğun oluyor mu? Pek yoğun olmuyor herhalde. Onun saatleri değişiyor dediğim gibi hani. Güzel, ne güzel imkanınız var. Spor salonu. Gerçi burada spor salonu da uygun zaten. Yani Türkiye gibi pahalı değil. Burada yakında spor Burada salonu yıllık abone sistemi var. Bayağı uyguna geliyor aya vurduğun zaman. Yani sıra falan bekliyor musunuz? Bazen bekliyoruz. Mesela bazen makineler çalışmıyor, arızalı oluyor. Çok nadiren oluyor o olay. Mesela bugün arızalı biri. Deterjan falan bırakıyorlar mı, siz mi alıyorsunuz deterjan? Yok, deterjan biz alıyoruz. yıkmış var. Çamaşırhanede şu şekilde çalışıyor. Burada temassız kredi kartınız varsa herhangi bir ülkeden fark etmiyor. Ödeme yapıyoruz evet. Ne kadar ücreti? Yani toplam yıkama ve kurutma 17 TL'ye denk geliyor yani 170 ruble. 170 ruble bir Evet. makine çamaşır yıkadığında. O zaman biriktirip atıyorsun. Evet biriktirip atıyoruz genelde ben öyle yapıyorum. Kurutma da 70 ruble. 70 ruble. Şu şekilde mesela. Burada makineyi seçiyoruz. Yıkayacağımız makineyi atıyorum. Sonra burada telefon numarasını yazıyoruz olursa. Bunları geçiyoruz gerçi. Ondan sonra bize burada bir ekran çıkıyor. Bu ekranda da işlemi hallediyoruz. Temassız kartını Evet, okutluyor. temassız kartı. Sonra burada zaten makineye hani bildirim gidiyor yazılım sayesinde. Çamaşırlarımızı attığımız için program ayarlıyoruz. Çalışmaya başlıyor. Çalışmaya başlıyor. Bittiği zaman da geliyoruz buraya topluyoruz çamaşırları. Yani. Türkiye'deki yurtlarda genelde hani çamaşır yıkamak hani ücretsizdi. Sen deterjanını sen kendin alıyorsun. Ama makine ücretsiz oluyor. Yani makine ücretsiz olurdu. O daha iyi olurdu bence. Ama yine hani pek de fazla bir fiyat yok. Bence uygun yani bu açıdan. 8 kiloluk mu? Yetiyor zaten ya. Bunlar da kurutma makinesi. Peki burada ücreti ödedikten sonra onun için ayrı bir daha mı çekiyorsun kartı? Kartı okuttun buraya. Evet. Bu çalışmaya başladı. Çalışma durduktan sonra çamaşırla onu aldın, o otomatik çalışıyor. Tekrardan ödememiz gerekiyor. Tekrar ödeme. Ha 70 70 ruble. rubleyi de onun için Evet. ödemen gerekiyor. Anladım. Güzel yurt ya, ben bayağı beğendim yani. Fena değil. Ya oda arkadaşların iyiyse gerisi sıkıntı değil zaten. Önemli olan odadaki adamlarla anlaşabilmek. Kar yağıyor. Yağmıyor mu? Görürsün yakında. Yağıyor mu yağmıyor mu? O yeni uyanmış. Yok, ikimiz yanıyoruz ondan dolayı. Önümüzdeki 3 ay boyunca fazlasıyla göreceksin, merak etme. 2008'lerde yani benim Rusya'ya ilk geldiğim zamanlarda bu böyleydi. Yani Rusya'ya bilhassa yurt dışına kazanamayanlar tercih ediyordu, tercihte bulunuyordu. Fakat gelinen son noktada artık kazananlar da yurt dışını tercih ediyor. 400 puanda çocuk şu an Moskova'da eğitim görüyor. Yani artık bir mecburiyetten çok tercihe dönüştü. Bunun başlarında da Rusya alternatifinin oluşmasının sebebi şu. Gündem Türkiye'de Rusya. Artık bugün televizyon kanallarını açtığınızda sürekli haberlerde Rusya hakkında, Rusya'da işte Orta Doğu vesaire, politikal, ikili ilişkiler, ticaret, her konuda Rusya ile anlaşmalar söz konusu. Gençler de bunu bir istihdam alanı olarak tercih ettikleri, gördükleri için Rusya üniversitelerine tercih ediyorlar. Daha çok tercihte bulunuyorlar. Tabii uçak krizi yaşamıştık 2015 senesinde. O tarihleri siz de buradaydınız. Biliyorsunuz. O tarihlerde vizeler çıkmıyordu 2 sene. Üniversiteler için de çıkmıyordu. Üniversiteler için de çıkmıyordu. Yalnızca hatta şey vardı o zaman ya. Petersburg'da duymadım da ben. Moskova'da diğer şehirlerde üniversitelerin bazıları yurtlarını basıp da öğrencileri deport ettikleri gibi haberler çıktı. Yalan. Doğru muydu o? Yok, o yalan. Yalan Biz onu direkt söyleyeyim ben size. Biz onun üstüne de gittik. Hatta şu Voronezh'de bu kağıtı buldu, bu söylentiler. Yani o uçak krizinde maalesef bizim gençlerimizin de birazcık yalanı, ufak yalanı oldu. Çünkü çocuklarımız, içlerindeki bazı öğrenciler 2 ay, 3 ay okula gitmiyorlar. Devamsızlık yapıyorlar. Fakat Türkiye'ye döndüklerinde ailelerine
Hani biz Türk olduğumuz için bizi gönderdiler. Bizi gönderdiler diyorlar. Gençler, Biz fena. onu araştırdık. Tabii ki yani çocuk gidip de ailesine şey demiyor. Hani ben 2 ay okula gitmedim. Beni o yüzden gönderdiler. Gönderler demiyor tabii. Hazır Uçak krizinden dolayı krizi de gönderdiler. çıkmış. Diyor ben bu iki temayı birbirine bağlayıp bir fırsat yakalayayım. Maalesef bu şekilde gençler oldu ama öyle hiçbir öğrenci burada uçak krizi de dahil olmak üzere hiç kimse burada bir mağduriyet söz konusu olmadı, mağdur edilmedi. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Bunun dışında varsa başka sorular onları da alayım. En çok hangi şehirlerdeki üniversiteler tercih ediliyor? En çok hangi şehirdeki üniversiteler Türk tercih öğrenciler ediliyor? tarafından. Şimdi bu birazcık maddiyatla da alakalı tabii bu durum. Çünkü bizim de Türkiye'deki farklı şehirlerdeki, ofislerdeki eğitim danışmanlarımız her zaman şunu söylüyor. Eğer maddi durumumuz el veriyorsa önceliğiniz tabii ki Sankt Petersburg, Moskova yani Rusya'nın en büyük iki şehri olması yönünde. Şayet hem fiyatı uygun hem denkliği olan hem üniversite ilk binde yer alan, dünya sıralamasında ilk binde yer alan bir üniversiteyi tercih edeceklerse de şayet o zaman da Nijni Novgorod geliyor akla, Kazan geliyor. Kazan. Alternatif olarak Krasnodar var, Rostov şehirleri aktif. Buraları tercih ediyorlar. Bir de son birkaç yıldır Ural Federal Üniversitesi de bayağı bir hızla ilerliyor. Fakat orasının artısı, üniversite çok kaliteli bir üniversite. Lakin konumu itibariyle Sibirya'da bulunmasından ötürü hem saat farkı var hem iklim çok yani Sibirya koşulları yani Sankt Petersburg'u bile düşünün biz Finlandiya sınırındayız. En kuzeydeyiz. Burayı Kışın bile sert geçiyor yani. Burayı bile aratır oranın iklimi yani. Kesin aratıyordur. Kesin yani aratıyordur. orası biraz iklim konusundan bir handikapı var. Abi ben Rusya'da üniversite okumak istiyorum. Yıllık bana kaç para yapatlar? Maddi olarak ortalama verebileceğim bir rakam var mı? Onu gençler de söylesin, ben de söyleyeyim size. 2 tane soru var. Bunu ikiye böleyim aslında. Birincisi, üniversite okumak bana kaç para yapatlar? Bir. İkincisi, ben üniversite haricinde aylık kaç para masrafım olur? Moskova ve Sankt Petersburg şehirlerindeki bir üniversiteyi tercih etmişse eğer öğrencimiz, burada harcayacağı tutar aylık $350-400 civarında olacaktır. Bu açlık sınırı değildir. Burada ben yani eminim ki aylık $300'a da geçinen öğrencilerimiz var. Ben şunu söyleyebilirim. Eğer Moskova ve Sankt Petersburg'u ele alacak olursak $350-400 civarında aylık masrafı. Ama bu dediğim gibi açlık sınırı değil. Ben ortalama söylüyorum. Ortalama yani $300 da Moskova'da $250 da belki yaşar. Okullar ne kadar yıllık para vermeleri gerekiyor? Okula ne kadar veriyorlar? 190.000 ruble hazırlık, 195.000 ruble olması gerekiyor buranın hazırlığı, yanlış hatırlamıyorsam. Şu an bulunduğumuz yurdun bağlı olduğu okul değil mi? Buranın hazırlık ücreti, yalnızca okul ücreti $3.000, $3.100 gibi bir rakama denk geliyor şu anki kurlara göre. Bu yalnızca ama hazırlık ücretidir. için. Bunun içerisinde hiçbir şey yok. Bu okulun harcıdır. Yurt parası falan yok bunun içinde. Yok, hiçbir şey yok. Yani burada mesela bir davetiye harcı var. Tabii onlar var. Vize uzatım harcı var. Vize ücreti var. Bir sürü kalemler var. İlk sene gelen öğrencilerin sağlık sigortaları zorunlu. Oturma izinleri için ekstra ücretler. Hepsi var. Fakat ilk sene hazırlıkta bizim de Türkiye'deki şirketler, anlaşmalı olduğumuz şirketler zaten paket program halinde bunu veriyorlar. Yani davetiyesi, uçağı bilmem hepsi Tabii, içinde değil mi? hepsi içinde oluyor. Yani Tek şu bir şekilde söyleyebilirim. Davetiyesi, vizesi, uçak bileti, bir yıllık hazırlık eğitim ücreti, yurt ücreti, sağlık sigortası, gerekli evrak, tercüme ve tasdikleri, oturma izni vesaire vesaire. Artık aklınıza gelebilecek her şey bu paketin içinde oluyor. Geriye bir tek öğrencilerin harçlığı kalıyor. Bildiğim kadarıyla bu şekilde size satıldı değil mi gençler? Master için de ücretler lisanstan pek bir farklı değil Murat Bey. Yani bugün $3.000, $3.500 ortalama ücretler değişiyor. Tabii bunlar şimdi hazırlık öğrencisiniz değil mi? Bir sene hazırlık öğrencimiz bunlar. Bu senin bir dahaki yılın fiyatları henüz belli değil. Çünkü 2020-2021 eğitim yılında master programına başlayacak öğrencimiz. 2020-2021 eğitim programının fiyatları da yılbaşından sonra belirlenecek. Ortalama bir ücret vermek gerekirse master için hangi bölüm okuyacaksın canım? Makine mühendisliği. $3.000 ila $4.000 arasında bir rakam olacaktır. Net fiyatı Şubat ayında. Odayı çekmiştik az önce, hep beraber dışarı çıktık. Dışarıda çok güzel böyle bir manzara var. Kar yağdı bugün şansımıza. Kaç gündür kar yok. Tam videoyu çekeceğimiz gün kar yağdı. Buradaki Türk arkadaşlar yakalayabildiklerimiz daha fazla var değil mi? Türk yurtta. Aslında daha fazla vardı. Şu an bu kadarını yakalayabildik. Odada görmediğiniz birkaç arkadaş daha var. Onlara da soralım. Kim vardı çekmediğimiz?
Merhabalar, ben Emir Erkam Şarda, İnşaat İngilizce yüksek lisanstayım, master. Yeni başladım, Eylül ayında geldim buraya. Biraz pişmanlıklarım var. Pişmanlığım şudur ki İngilizce bilme oranı Rusya'da çok düşük. Bilme oranı aslında o kadar düşük değil. Aynen öyle. Dil konusunda milliyetçiler biraz. Evet, kesinlikle var o. Aynı zamanda hocalarımdan memnunum. Ama asıl profesörler burada daha çok Rusça biliyorlar ve kendini geliştirmek isteyen arkadaşlara tavsiyem şudur ki Rusça eğitim alsınlar, Rusça hazırlık yapsınlar. Rusça hazırlıktan sonra yüksek lisansı Rusça dilinde okusunlar. Çünkü ben İngilizce okuyorum. İngilizce okuyan hocalarım... İngilizce mi okuyorsun burada? İngilizce master. Master'da var değil mi? Master'da İngilizce var. Hazırlık yok Murat Bey. Şimdi bir de öyle bir durum da maalesef var burada. İngilizce hazırlık alternatifi üniversitelerde mevcut değil. Birkaç üniversitede var. O zaman İngilizce master yapmak isteyen direkt geliyor. Direkt geliyor. Üniversite kabulünü alıyor, direkt başlıyor. Onun eksisini yaşıyor arkadaşımız. Yani aslında sen şu an geri dönsen hazırlık Rusça okuyup da mı başlamak isterdin? Yani biraz öyle, evet. Çünkü Rusça yüksek lisansta bölüm alternatifi daha fazla. İngilizce'de 3 bölümle sınırlıyken bu, Rusça'da ya 10 tane falan bölüm vardır. Türkiye'de nerede okumuştun? Türkiye'de Özyeğin Üniversitesi mezunuyum ben. Çekincelerim kesinlikle yoktu. Dürüst olayım, kesinlikle yoktu ama soğuk biraz hırpalıyor bizi. Soğuktan muzdarı biz. Şu an kaç derece var? Şu an en son baktığımda -2, -3. Şu an ama -7 derece hissedilen. Hissedilen biraz daha fazla oluyor, evet, gösterge yazarlar. Şöyle gösterebiliriz istersen. Şu an akşam değil. Şu an -2 derece hissedilenler de yazıyor. Odaklamadı. Yazıyordur bir yerde. -7 hissediyorum. Evet, -7 derece şu an hissedilen ve arkadaşlar bizim için sağ olsun hepsi dışarı çıktılar. Güzel. Yurtları da böyle gayet güzel aslında. Yurdumuz yurt bakımından çok şanslıyız. Gerçekten güzel. Master'a gelin. Master okulun özellikle inşaat fakültesi çok güzel. Laboratuvar imkanları çok genişli ve aynı zamanda çift diploma imkanı var burada. Çift diploma imkanı da şu. Bir sene okuyorsunuz burada. Rusya'da. Bir sene okuduktan sonra okulun anlaşmalı olduğu birkaç tane yurt dışında üniversite var. İşte Graz Teknik vesaire falan. Orada bir sene okuduktan sonra çift diploma alma şansınız var. Ama bunun için ortalamanızın yüksek olması lazım. Ortalamayı çok yüksek tutmanız lazım. Hocalarınızla özellikle aranızın çok iyi olması lazım. Söylemek istediklerim bunlar. Rusça bilip gelsinler buraya. Kesinlikle yani. Tavsiyelerin ve söyledikleri için teşekkür ederiz. Rica ederim. Rus dilinden korkmamaları. Aynen. Konuşmadığımız kimse kaldı mı? Yok. Gelmek isteyen. Seninle konuşmadık değil mi? Ya özel bir şey olmadı ama çok söyleyeceğim bir şey de yok. Rus dilinden korkmasınlar. Halbuki sizden önce Eren'i görmüştüm ben. Nevski'de karşılaşmıştık değil mi seninle? Kim vardı yanında o gün? O Buradakilerden biri gün, yoktu değil mi? Yok, benim oda arkadaşım Senin orada oradaydı ama arkadaşın şu an vardı. burada değil. Kısmet en son o kaldı. İlk önce bir ay falan oldu herhalde. Oldu. Sen ne okuyordun? Ne okuyacaksın Ben daha doğrusu? elektronik, nano elektronik okuyacağım. Nasıl, memnun musun? Memnunum. Ya hazırlık kesinlikle zor değil. Hatta bu sene bize Rusya'yı tanıma imkanı sunuyor. Korkmasınlar dediğim gibi. Ben gelirken en çok bir Rusya'nın ne kadar güvenli olduğundan korkuyordum. Kesinlikle öyle güvensiz bir yer değilmiş. Onu fark ettim. İstanbul'un kısmen nüfusu azaltılmış bir hali. Ya yaşaması da çok zevkli. Hangi semt? Ümraniye. Ümraniye tarafında yaşıyorsan burası gayet normal geliyordur. Aynen. Sakin, güzel. Ben de Sefaköy'de yaşıyorum da. Peki şikayetçi olduğun konular da mutlaka var. Soğuk. Ya arkadaş, soğuktan başka sizi etkileyen bir şey yok mu ya? Eğitimle alakalı bir şey yok mu hiç? Şikayetçi oldunuz? Eğitim çok iyi. Gerçekten çok iyi eğitim. Güzel. Ve rahat çalışmaya falan bağlı olarak güzel Eğitimle ilerliyor. alakalı şöyle bir şey söylemek istiyorum. Rusya'da eğitim tamamen öğrenciyle hoca arasında bir şey bence. Bu benim şahsi fikrim. Hocayla aran iyiyse bir şekilde başarılı olabiliyorsun derste. Bunda da önemli olan etken faktör senin ne kadar sorumlu bir insan olduğun. Ya hedef olup gelenler misiniz siz? Hepinizin bir hedefi var mı? Önemli olan o yani. Sen bir şey Ya burada söylemek istiyorum. sadece Rusya'da okumak için gelen var mı içinizde? Hani ya ben Rusya'ya gideyim de okuyayım diyen var mı içinizde? Mesela bu adam adamım benim ya, pilotaj eğitimi alıyor burada. Bak, Aynen. adam hedefi var, pilot, inşaatçı, Diş hekimi olmak istiyorum. diş hekimi olmak istiyor, elektronik, Nano elektrik. nano elektronik diyor. Hepsinin bir hedefi var. Yani bu tarzda gelirseniz illaki başarılı olacaksınız. Bunları da çeksene. Kesin Rus'tur o. Bunu zoomlayalım ona. Arkadaşlar -7 derece ve şu arkadaş şortlu. Yani siz daha şey göreceksiniz. Bikiniyle buzlu suya atlayanları göreceksiniz. Hangi aydaydı o?
O Mart'ta oluyor. Mart'ta oluyor değil mi? Tabii. Neydi onun adı neydi Rusça? Onların dini inancı gereği biliyorsunuz. Daha önceden ismini bilmiyorum. İsmini ben de bilmiyorum açıkçası. Evet böyle. Görüşmek üzere. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Dünyanın neresini izliyorsanız oraya kucak dolu selamlar. Nereden? Politeknik Üniversitesi'nin, Petersburg'un Politeknik Üniversitesi'nin en güzel yurtlarının birisinin önünden Türk arkadaşlarla beraber herkese selamlar. Hoşça kalın.